Hayatımda kaldığım en kötü hostel. I need something intense, I need something pure, I need something with fantasy. Şu binadan ne umarsınız? Kırmızılı bir travesti var. I'm going to... I don't know. Sorry. Beni soktuğu sokağa bakın ya, gece vakti. Do you know speak Portuguese? No, I don't speak Portuguese. Hello, it's Ola. Orada da hayat kadınları bekliyor. İtalya'da modanın başkenti Milano'da Castello'nun tam önünden herkese merhabalar. Bakalım burada insanların giyim tarzları size nasıl gelecek? Şimdi İtalya'ya vardım. Gördüğüm manzara bu işte. Burası terminal. Milano'ya Flixbus'la vardım. Terminalini gördünüz. Şimdi Google Map beni buraya en yakın ucuz hostele götürüyor. Ucuz hostel dediğim 30 dolar. Ama bir gece kalacağım sadece. Burada yarına bakacağım artık başka bir yer. Şimdi gittiğim yer gece 12'ye kadar açıkmış resepsiyonu. 10 üzerinden 5 küsür not almış hostel. Terminalde birazcık garip tipler vardı evet ama alışığım işte. Beni soktuğu sokağa bakın ya, gece vakti. Milan'a başladık işte. Haydi hayırlısı. İçimden bir ses diyor ki ben bu Milan'ı çok seveceğim. İtalya'yı çok seveceğim. Çünkü hayatımda ne zaman bir İtalyanla tanışsam genelde çok sıcak insanlar oluyorlar. Hostelin bulunduğu semtte travestiler bekliyor. Evet, arkamda şurada kırmızılı bir travesti var. Yolda bekliyor. Evet, burada bir gece kalacağız artık. Bir hosteli göreyim de önce. Hostelden emin olayım. Yani şurada sapasağlam yatıp kalkabilirim diye emin olursam gireceğim. Yarına daha güzel bir yere çıkacağım. Rize mi? Abi hapishane binası gibi hostel yapmışlar. Demin balkonlardan biraz gördüm. İçeride garip garip tipler var. Ve odalar bayağı leş duruyor. Bu arada şurada otobüs durağı var ve orada da hayat kadınları bekliyor. Milan çok hardcore başladı bakalım. Bu hostelin girişi neresi onu da bulamadım. Evet, galiba burası. Ostello. Ha. Ostello. Bakalım nasıl bir yer. Eğer beğenmezsem başka yer bakacağım ama baktım başka da yer bulamadım bu civarda. Bakalım nasıl. Sabah oldu dostlar ve ben hostelden ayrılıyorum. Ostello Milano. Burası adeta bir mülteci kampını andırıyordu. İçeride hiç kalan kadın yoktu. Hepsi erkekti ve tuvaletler leş gibiydi. İçeriği çekmek bile istemedim açıkçası. Yani şu binadan ne umarsınız ki? Hayatımda kaldığım en kötü hostel diyebilirim burası için. Bakın böyle dış cephesinde yataklar, sandalyeler falan hep buralara atılmış. Fazla bir önemsenmemiş yani. Şimdi başka bir hostele gideceğim. Gideceğim hostelde yine düşük puan almış. Ama ne yapayım yani, buradaki hostellerin fiyatları, eğer iyi bir hostelde kalmak istiyorsanız şöyle bir günlük 50 euroyu gözden çıkarmanız gerekiyor. Ama yeme içme ucuz burada. Ulaşım ucuz burada.
ve aslında ucuz hostel de var ama ucuz hostellerin puanları düşük, yani kaliteleri çok düşük. Şimdi şu duraktan otobüs bekleyeceğim. Otobüsten indim. Şimdi Città Studi diye bir semte geldim buraya. Otobüste gördüğüm insanların çoğu Afrikalıydı. Şimdi indiğim yerde de bayağı Afrikalı görüyorum. Bakalım İtalya gezisi nasıl geçecek. Bu arada otobüse kimse para ödemiyordu. Bir tek ben ödedim kartla. Hatta birilerine sordum, niye ödeyeceksin falan filan dediler. Aynı Yunanistan'daki gibi kimse otobüslerde para ödemiyor. Ben ödedim ama. Şimdi böyle bir meydana geldim. Şurada bir tren garı var. Yalnız sokakları biraz pis buldum. Çok çöp atmışlar sokaklara. Ve çok fazla alkol şişesi gördüm. Burası Milano Lamberto. Büyük bir tren istasyonu. Hostel bu tren istasyonunun arka tarafında. Bildiğiniz gibi ucuz hosteller her zaman Flixbus istasyonları ve tren istasyonlarının civarında oluyor. Nihayet hostelime geldim. Otobüs yolculuğu ve yürüyüşten sonra Mio Hostel'deyim. Hadi bakalım hayırlısı. Evet, hostele geldim. Bakalım odamız nasılmış. 105 numara. Güzel. Temiz ve güzel. İyi. Videoları editlemeye bir kafeye geldim. İnsanlar sanki kavga ediyorlar gibi. Ama bu İtalyanların her zamanki hali. Her zaman böyledir. Şu anda bu arada videoyu şu anda Ulm'u anlatıyorum. Ulm Almanya videosu. Biliyorsunuz birkaç video geriden geliyorum. Çok fazla geriden gitmiyorum. Öyle aylarca, haftalarca geriden gitmiyorum. Sadece birkaç video. Sevgili arkadaşlar, kaldığım hostel çok güzel. Muazzam güzel. O kadar şanslıyım ki bu hostel konusunda. Dedim ya size, ucuz hostel ve puanı çok düşük dedim. Bu kalacağım ikinci hostelin. Puanının düşük olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Geçen aylarda bir tahta kurusu sorunu yaşanmış burada hostelde. Yorumlardan okudum, anladım ben de. O tahta kurusu yüzünden orada kalanlar hep böyle 1 puan vermişler. Şu anda da hostelin puanları çok düştüğü için hostel puanını artırabilmek için çok ucuzdan oda satmaya başlamış. Yani çok ucuz dediğim Milan için çok ucuz. Çünkü burada hostel fiyatları, eğer ortalama bir hostelde kalmak istiyorsanız 50 euroyu gözden çıkarmanız lazım. Yani 40-50 o civar. Bunların fiyatı şu anda 19 euro, 18-19 civarı. Ve işte vergileriyle birlikte 40 euro yapıyor 2 günlük toplam. Ben 2 gün kalacağım dedim. Ama galiba ben burayı uzatacağım. Yer olarak da güzel. Yani tren istasyonu hemen ileride bir yerde. Hem de hostel çok güzel. Yani odamız mesela buzdolabı gibi. Sürekli klima açık. Gündüz gece hep açık. İnterneti var hızlı. Odalar temiz. Benim kaldığım odada bir yaşlı adam kalıyor. 2 tane genç kız kalıyor. Bir önceki hostelde biliyorsunuz sadece erkekler kalıyordu. Mülteci kampı gibiydi orası. Her yer pisti. Yani belliydi zaten ne olduğu. Yani Milan çok hafif kötü başlar gibi oldu ama toparladı. Şu anda iyi gidiyor. Ve ilk
videomu da yaptım, editledim. Bugün bütün gün hosteldeydim, çıkmadım dışarı. Çünkü Almanya'daki videoları artık bitiriyorum. Hazırlamayı bitiriyorum. Ve bugün de son videolardan bir tanesini hazırladım. Gözlerim artık ağrıdı yani videoya, bilgisayara bakmaktan. Evet, artık bundan sonra Milan videolarıyla karşınızda olacağım. Someone who'd never wanna see me hurt, but I was fooled by all your vows and words. No, we built a house when we were 21. Now I know I ain't never felt like home. Who can predict the future when they're young? You call and keep on asking, is it too late for us? The answer I keep giving, isn't it obvious? Our love has turned to nothing. But before I go, you should know, should know. You owe me years and years of happy times. You owe me tears and tears, 'cause I'm all out. Yeah, you were the worst kind of pain, but you were the pain that I needed to change. So I owe you two, yeah, yeah. I try my best to fit in with your crew. Got close with all your friends, but never. This is promotion today for Canal. Let it work, make that money, watch it burn old. But I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think nobody's sold. Just عشر آلاف هاي İtalya'da gençler System of a Down dinleyerek bir parkta yaşıyorlar. İtalya'da bir çamaşırhaneye geldim. Burada çok güzel bir sistem yapmışlar. Şuradan deterjanınızı alıyorsunuz. Şuraya para atıyorsunuz. Bunlar kurutma makineleri. Bunlar da çamaşır makineleri. 22 dakika ana yıkama diyor. Yani İtalya'daki çamaşır makinelerinde Türkçe dil seçeneği var. Sevgili arkadaşlar, bugün Milano'da bir yürüyüşe çıktım ve ilk geldiğim yerde arkamda Armani Oteli görüyorsunuz. Armani'nin oteli mi varmış? Ben de ilk defa görüyorum. Armani giyim markası ama burada Milano'da bir otel açmış. İşte burada görüyorsunuz. Ve tam karşısında da yine mimari açıdan çok estetik bir bina var. Burası hep böyle, bu cadde. Gördüğünüz gibi arkada da çok estetik binalar ve çok güzel spor arabalar geçiyor burada arkamdan. Şurada da çok lüks mağazalar var. Kamerayı nereye çevirsem hep çok güzel böyle Arnavut kaldırımlı yollar ve hep güzel estetik binalar görebiliyorsunuz. Harika bir mimari var.
Rönesans biliyorsunuz buralardan çıkmıştı. Avrupa'nın göz bebeği yerler Milano. Milano'nun en meşhur olduğu şey de moda. Çoğunuz eminim duymuşsunuzdur. Milano moda konusunda çok meşhur. O yüzden bu videoda insanların giyim tarzına da bakmanızı isteyeceğim. Birazcık dikkatinizi de o yöne çekeceğim. Çünkü ben burada açıkçası çok öyle amşahım böyle güzel giyinen insanlar gördüğümü düşünmüyorum. Ama tabii böyle mağazalarda çok güzel kreasyonlara karşılaşabiliyorsunuz. Çok fazla mülteci var, onu söyleyeyim. Çok fazla göçmen var. Geldiğimden beri çok fazla, özellikle Afrikalı çok görüyorduk buralarda. Yani bu Avrupa'nın artık genel bir sorunu olmuş herhalde. Şimdi bugün öncelikle Decathlon'a gideceğim. Çünkü Decathlon'dan küçük bir sırt çantası almam lazım. Daha önce büyük 50 litrelik bir sırt çantası almıştım. Ama şimdi küçük bir çanta alacağım. Çünkü benim küçük sırt çantamda bir delik oluştu ve o delik gittikçe büyüyor. Ona da ben bilgisayarımı ve elektronik eşyalarımı koyduğum için bir gün orası patlar da böyle çantadan hepsi dökülür diye korkuyorum. O yüzden şimdi önce bir Decathlon'a gideceğim. İşlerimi halledeceğim. Ama size İtalya'nın Milano şehrindeki şehir merkezinden manzaralar göstereceğim. Ben Milano'ya geldiğimden beri hostelden pek çıkmadım. Çünkü çok geride kalmıştım. Videoları editlemem gerekiyordu. Biliyorsunuz işte İsviçre'ye gitmiştim. İsviçre'de tabii bir yerde kalamadık. Kamp yaptık dağda. O yüzden bir fırsatım olmadı videoları yapmaya. Şu caddenin güzelliğine bakın ya. Şimdi günlerden sonra işte tekrar video çekmeye başladım. Bugün dışarıya çıktım ve muhteşem Milano'yu ilk kez görüyorum ben de şu an. Şu güzelliğe bak ya. Trafiğe kapalı galiba ama müthiş bir yer ya. Kaldığım hostelden biraz bahsedeyim size. Öncelikle ilk geldiğim gün burada kaldığım hostel gerçekten hayatımda kaldığım en kötü hosteldi. Tam anlamıyla bir mülteci kampına benziyordu. İçerideki insanların hepsinin erkek olması ve hepsinin buraya çalışmaya, iş bulmaya gelmesini geçtim. Hostelin içi leş gibiydi. Kalınan yerler çok kötüydü. Hatta ben resepsiyonda şunu sordum. Yani dedim ki içeride dedim böyle şırınga mırınga falan tarzında hani şeyler kullanılıyor mu? Yani ben dedim bu tarz şeylerin olduğu yerde dedim kalmak istemiyorum. Daha sonra hosteli değiştirdim ve şimdi kaldığım hostele geçtim. Şimdi kaldığım hostel şöyle bir yer. Mesela bir odası var çok güzel ama bir odası var çok kötü. Mesela bir odası var böyle gerçekten gezmeye gelen insanlarla kalıyorsun. Kız erkek karışık. Ama mesela başka bir odası var. Bakıyorsun orada mesela bir grup sadece birbirini tanıyan insanlar kalıyor. Mesela bir odada sadece Araplarla birlikte kaldım. Ve odada sadece bütün gün abi adam bira içip TikTok seyrediyor. Bütün gün. Hiçbir işi yok adam. Bira içip TikTok seyrediyor. Yani artık böyle bana da afakanlar bastı. Yani gittim resepsiyona dedim ki ya dedim bu odada sürekli müzik dinliyorlar. Sürekli TikTok seyrediyorlar. Kapıları çarparak çıkıyorlar. Hepsi birbirini tanıyor. Sürekli sohbet dönüyor. Akşamları uyumuyorlar. Bira içtiklerinden falan bahsetmedim ama yani dedim ki benim odamı mümkünse değiştirebilir misiniz dedim. Ve bugün başka bir odaya geçtim. Şu anda kaldığım odada sadece benim haricimde bir kişi kalıyor. 6 kişilik oda. Ama sadece bir kişiyle kalıyorum. Bakalım umarım güzel olur. Bu arada Avrupa Birliği bayrağıyla İtalya bayrağını görüyorsunuz şurada. Bu sokaklar hep moda kokuyor arkadaşlar. Her yerde çok şık mağazalar ve çok şık kıyafetler görebilirsiniz böyle. Armani'nin memleketine geldik artık. Her gittiğim zengin şehirlerde görüyordum böyle Armani mağazalarını. Artık Armani'nin ülkesine geldim.
İtalyan modasını gösteriyorum şimdi size. Bu nedir abi ya? Adam eşofmanını çıkarıp asmış sanki kapının arkasına. Bu nasıl bir modadır ya? Bu bayağı top class bir mağaza gibi duruyor yalnız. Ve yeri çok muazzam bir yerde. Yani yerini göstereyim size. Tam olarak burada duruyor. Dayı sen ne yaptın ya? Sıçsaydın. Arkamdaki dayı bayağı sağlam sümkürdü. Neyse. Şu anda işte mağazaların bulunduğu böyle buranın merkezi yerlerinden birindeyim. Şöyle tarif edeyim. Birazdan varacağım yerin adı Castello. Castello bu Milan'ın en bilindik yerlerinden birisi. Hatta orada eğer... Abi İtalyanlar bir de çok agresif bir millet, onu da söyleyeyim. Yani Amerikalılara falan hiç benzemiyor. Asyalılara falan hiç benzemiyor. İtalyanlar hislerini, duygularını pek saklamayan, böyle neyse o, tamamen çok samimi bir millet. Hani ilk etapta mesela size güler yüzle, sıcak, sempatik pek yaklaşmayabilirler ama bu onların arkadaş canlısı olmadığı anlamına gelmez. Almanlar gibi soğuk insanlar değiller ama dediğim gibi ilk etapta onlardan böyle çok güler yüz falan beklemeyin. İlk etapta Türkler de öyledir aslında. İlk tanıştıkları zaman hani bir restorana girdiğinizde "Aa hoş geldiniz" falan gibi bir karşılama değil de böyle "Eyvallah abi, 2 kişi mi? Buyurun" falan. O tarz bir milletiz. İtalyanlar da bize benziyor yani, Akdeniz toplumu. Samimilerdir yani, neyse o. İnsanların giyim kuşamına sürekli dikkatinizi çekiyorum. Burası İtalya. Burası modanın başkenti. Decathlon'a da geldim. Evet, Decathlon şurada, tam karşıda. Şimdi oradan alışverişimi yapacağım bakalım. Burada fiyatlar çok iyi. Bakın 8 euroya çanta var. 7 euroya var. Ve hatta 5 euroya bile çantalar var. Böyle küçük çantalardan. Yani ben sadece böyle bilgisayarımı koyabileceğim, bir de günlük işte mesela dağ tırmanışı falan yaptığımda kullanabileceğim bir çanta arıyorum. Bunlar bayağı ucuz ve güzel yani. Almanya'da sağlam kazık yemişim ben. Benim Almanya'da 108 euroya satın aldığım çantayı buldum. Fiyatı da 71 euro. Nasıl ama? Yediğim kazık ne güzel değil mi? Aynı çanta abi. 50 litrelik, fiyatı 71 euro. 2 günlük hostel parasını ziyan etmiş oldum böylece. Ne yapalım? Sağlık olsun. Bu nedir ya? Adamlar ağaç sökmeye çalışmış ama sökememişler galiba. Burası Milano'nun Castello isimli bölgesi. Castello. Tarihi bir bölge ve biz burada birazdan Couchsurfing'den birkaç kişi buluşacağız. Bir buluşma planladık. Bakalım gerçekleşecek mi? Daha önce sadece Japonya'da, Tokyo'da birileriyle buluşmuştum Couchsurfing'den. Bu ikinci olacak. Çantamı aldım bu arada. Çantam çok güzel. Bir de asma kilit aldım. Bazen çok lazım oluyor. Bende vardı bir tane ama 2 tane anahtarını kaybetmiştim. O yüzden şimdi şifreli bir tane asma kilit aldım. O asma kilitle artık hostellerde dolaplara çantamı kilitleyebileceğim. Çünkü son zamanlarda gittiğim hostellerde hep çantamı da yanımda taşımak zorunda kalıyordum. Abi 8 euroya bu çantayı aldım. Gayet iyi. Toplam 16 euro tuttu işte asma kilitle birlikte. Şimdi de böyle bir havuzun tam yanındayım. Bu arada buluşacağım arkadaşlardan bir tanesi Türk. Adanalı bir arkadaş. Bakalım ilginç olacak yani. Türk birisiyle Couchsurfing'den Milano'da buluşup tanışıyorum. Bu arada İngilizce bir yazışma var orada. Onun içinde bana arkadaş Türkçe olarak yazdı herkesin içinde. "Can abi neredesin?" diye. Ben de Castello'dayım abi dedim. Maalesef buluşacağım arkadaşlardan birisi mesaj attı. Evine geri dönmüş. Buluşamadık. Şu anda burada heykelin önündeyim. Burada müzik yapanlar var şu anda. Yeni böyle sokak sanatı yapmaya başlayanlar var. Ayrılıyorum ya. Yine bir Couchsurfing olayına katılamadım.
Couchsurfing'de çok şanssızım ya. Hayatımda en şanssız olduğum uygulamadır herhalde. Ne zaman Couchsurfing'de bir şeyler yapmaya çalışsam olmuyor ya. Bugün gördüğüm insanlardan vallahi benim giyim tarzı, moda olarak insanların giyimleri gayet hoşuma gitti. Gerçekten hepsi bence estetik, güzel giyiniyorlar. Yani şöyle bir alıcı gözüyle herkese baktım yani. Hepsi gerçekten güzel giyinmeyi bilen insanlar. Hani bugüne kadar öyle çok dikkat ettiğim bir şey değildi ama şunu söyleyeyim. Mesela Güney Amerika'yı gezerken Arjantin'de çok moda dikkatimi çekmişti. Oranın modası çok enteresandı. Asya'yı gezerken de orada Tayvan'daki moda enteresan gelmişti. Hatta Tayvan'da sürekli videolarda insanların giyim tarzlarına bakın, buradaki moda çok enteresan diyordum. Yani Milano'daki giyim tarzı çok elegant geldi bana. Gerçekten burada insanlar kendilerine yakışanı biliyorlar. Hem takı konusunda olsun hem giyim konusunda olsun gayet güzel, şık giyiniyorlar. Bakın mesela şurada çok şık mekanlar var arkamda. İnsanlar gayet şıkır şıkır giyinmiş oturuyorlar. Bir yandan sokak müziği yapılıyor. Şurada piyanocu olan bir adam var. Bir yandan da burada insanlar yemeklerini yiyorlar. Evet, moda dedik yani insanların giyim tarzı gerçekten burada efsane. Bakın Inter Milan'lı çocuklar geçiyor bu arada. Arkadaşlara yazıyorum. Birisi burada beni bekliyormuş. O mesaj yazmış. Birazcık geciktim ona yazmakta. O sırada Decathlon'da alışveriş yapıyordum. Ona gecikince o evine geri dönmüş. Türk olan da hostele gitmiş. O da işte diyor abi benim kaldığım hostel çok rezalet falan diyor. Ama parası da yokmuş. Daha iyi bir hostelde de kalamazmış. 16 euro ödüyormuş kaldığı hostele. Bizim hostelden daha ucuz yani. Ben buranın en ucuz hostelinde kaldığımı zannediyordum ama daha ucuz da varmış. Şimdi Stefano mesaj attı. Gel dedi takılalım burada. Ben de ona dedim ki iPhone şarjırım var mı dedim. Eğer iPhone şarj aletim varsa geleceğim dedim. Çünkü dedim geri dönmek için, yolumu bulmak için askeri araç geçiyor şu anda. Buradan bile askeri araç geçiyor ya. İtalya'yı sevdim ya. İtalya hem ucuz hem moda olarak, tasarım olarak, estetik olarak harika bir yer. Genel anlamda gerçekten güzel bir yer. Estetik konusunda bence dünyadaki en estetiğe önem veren insanların yaşadığı ülke burası. Yani arabalara baktığınız zaman mesela bir Ferrari, Lamborghini, Bugatti gibi markaların yerini tutabilecek, Maserati gibi markaların yerini tutabilecek markalar yok yani. Dünya çapında spor araba dediğin zaman, estetik dediğin zaman akla hemen İtalyanlar geliyor. Yemek konusunda bizim Türklere çok benziyorlar. Yani onlar da bizim gibiler. Yemeğe çok önem veriyorlar. Özellikle fırın konusunda bakery, poğaça, börek gibi şeylerde gerçekten çok iyiler. Biliyorsunuz işte spagetti de çok iyiler, pizza da çok iyiler. Pizza zaten dünyadaki en popüler yemek. Dünyanın en popüler yemeği İtalyanlara ait. Sanırım en popüler ilk 5'e girecek yemeklerden bir tanesi de bize aittir. O da döner. Karşıdaki katedrale bakar mısınız ya? Bu arada burada sanırım bir protesto var. İtalyanca konuştukları için pek anlamıyorum. Ama anlayan arkadaşlar lütfen yoruma yazabilirler mi? Peru.
nuovi ricchi che fanno affare con l'interesse del popolo peruviano. È questo che noi denunciamo e per questo chiediamo Keşke İspanyolca konuşsaydı. O zaman anlayabilirdim questa biraz. traditrice, questa dittatura. Ama İtalyanca konuştuğu için hiçbir şey anlamıyorum. A questa dittatura. Noi chiediamo Peru'daki diktatörlüğü eleştiriyor. Birazcık oradan anladım. Diktatora dedi. Daha fazla bir şey anlayamadım. Katedrale doğru gidiyorum şimdi. Ortamlar çok iyi ya. Şu katedralin güzelliğine bakın. Milan Open Tour. Bu kadar güzelini gördüğümü hatırlamıyorum. Daha önce pek çok katedrale gittim. Hepsi birbirine çok benziyordu ama bu kadar detaylı yapılan müthiş bir katedral hiç görmedim ya. Birazcık Barcelona'daki Sagrada Familia'yı hatırlatıyor bana yapısı itibariyle. O da bitmemiş, tamamlanmamış bir katedral. Bu arada bütün insanlar burada toplanmışlar. Burası şehrin en kalabalık yeri şu ana kadar gördüğüm. Şurada herhalde her milletten insan vardır. Non penso sia bello, comunque, ma... Welcome everyone. Hello. Biz şu anda Couchsurfing olarak buluştuk burada. I got the feeling that we are discussing about the geography, about the languages. Geopolitics. You see, we got the library. Okay, the library and venues, CDs, that. The violence. Vinyls, Correct. a lot of things, and orange juice. Orange juice for everybody. That's free from the house. And diagas. To help you to concentrate. Couchsurfing hakkında konuştuk. Herkes kendi ülkesi hakkında konuştu. Herkesin bildiği diller hakkında konuştuk falan. Bir tane İtalyan arkadaş vardı. Bayağı fazla dil biliyordu. Portekizce biliyor, İspanyolca, İtalyanca, İngilizce. Türk arkadaş gelmedi bu arada, onu söyleyeyim. Hatta ben Türk arkadaşa bayağı bir mesaj attım. O bana dedi ki, Mustafa onun adı. Abi yediğim yemekten galiba zehirlendim. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum, işte midem çok kötü falan filan dedi. İşte Milan. Milan'dayız ya. Milan. Arkadaş bana dedi ki gidebileceğimiz 3 farklı yer var dedi. Oradan bana el sallıyorlar. 3 farklı yer. Bir tanesi dedi böyle Venedik tarzı bir yer, kanallar var falan dedi. Diğeri dedi biraz böyle gece hayatının olduğu bir yer. Diğeri de dedi böyle tam kopma yeri dedi. Genelde dedi 1-2-3 diye yapıyorlar insanlar dedi. Ben dedim bu da bizim tramvay işte. Ben dedim ya biz 1 numarayı yapalım dedim. 1 numara en iyisi dedim. Böyle Venedik tarzı yerde takılalım dedim. Şimdi arkadaşlar geliyor. Where are we going? I'm going to, I don't know, sorry. You don't know? I'm But freezing. you seem like you really know. We find a good place to drink and continue conversation and... She's and from dinner. Brazil. I'm from Brazil. Olá, tudo bom? She's from Manaus. Eu falo português, eu sou de Manaus. Se alguém tá me entendendo, você é muito legal. Bem-vindo. Okay. I don't speak Portuguese. Do you know speak Portuguese? No, I don't speak Portuguese. Hello, I'm sorry. it's Olá. Hola. And And? everything okay?
tudo bom com vocês? Ah, não, muito bom. Muito bom, é. Como você tá? Não, muito bom, é, bro. Como você tá? Como você tá? Como você está? Eu sei, muito bom. How are you doing? Aham. Tudo isso. Muito bom. Nossa, olha só como esse homem tá lindo. Pera, uma pausa para esse homem. Ah, you Grave speak esse homem. Olha esse homem. You speak Olha Italian? esse homem. I don't speak Italian, no, I speak Portuguese. What is she saying? She said, look at this guy. Look at this guy. It's not just condoms, they have lube. Really? Yeah, look at the bottom. Abi I think burada this one over here is just a dildo. These are dildos. dildos, Cock rings. cock rings. Holy shit. Burada her şey satılıyor ya. Amazing. Milan'da sokak ortasında şu anda Durex açmış bunu. Böyle bir stand var. Yani burada prezervatiften tutun. İşte nasıl söyleyeyim? Cock ring, İngilizcesini söylüyorum. Türkçesini söylemeyeyim. Cock ring ve dildo ve kayganlaştırıcı var. Her şey var. Buradan ne isterseniz satın alabilirsiniz. Gece vakti mesela bir şey bitti diyelim ve buradan gelip satın alabiliyorsunuz. Enteresan. Yani biz böyle yolda yürürken rast geldik şimdi. Böyle gördük. Enteresan, I güzel. need something intense. I need something pure. I need something with fantasy. What? Marvis. Yeah, Marvin's. No, let me see. It looks like toothpaste. The bridges are gonna get out. It's got like a bunch of rocks. Acayip bir yere geldik. Burası Venedik'miş. Milano'nun Venedik'ine geldik şu anda. Buradan böyle gündüz vakti gondollar geçiyormuş. Böyle bir yer. Biz de çıkalım bakalım köprüye. Meu Deus, ele é muito modelo. Buradan sorry. Brasileiro. Se tiver arroz e feijão, eu só vou comer aqui para o resto da minha vida. Vai ter comida mexicana no restaurante brasileiro. There's a Mexican food in a Brazilian restaurant. Doesn't make sense. But there are caipirinha, classic. Very expensive caipirinha, 8 euro. From Brazil? In Brazil, 2 caipirinha, 5 euro. Beyond the ocean. Rio de Janeiro. Eu vou pedir trabalho aqui, gente. Eu vou pedir trabalho aqui, é meu único dia de ficar em Milão, gente. É muito caro. Tudo bom? Na hora que eu vim meus amigos com o Paulo, eu falei aqui. Pronto. Tchau. Brasília. Kankalarını buldu Brezilyalı. Porque eu tô só dia aqui, né? Então. Acabei de chegar. Nossa, tem muita coisa pra conhecer. Acabei de chegar, eu vou descer pra Roma, depois eu volto de novo. It's 6 euro for a pizza. So it's actually 11:30. Burası saat 11.30'da böyle. Venedik. İnsanlar eğleniyor. Herkes kopuyor burada. Saat şu an gecenin 11.30'u. Gerçekten İtalyanlar örnek alınası insanlar. Bak bu kız da mesela Brezilyalı.
You are very cool people. Welcome to Milano. Welcome to Milan. Benvenuto to Milano. Benvenuto. Güzel bir akşamdı. Şu anda metro istasyonuna geldim. Bir tek o Türk arkadaş gelmedi. Şu anda ben metroyu bekliyorum. Metro gelsin gideceğim. Ama hangi metroya gideceğim onu bilmiyorum. Böyle bir tane bilet aldım. Şu durakta ineceğim. Ama bu durakta ineceğim de geç saate bu. Tren geç saate ama demin bu trene bindim. Herkes bana böyle yaptı. İn çabuk falan yaptı. O yüzden bilmiyorum yani. Çok da uykum var. Bir yandan bizim arkadaşlar da şey dediler. Uber çağır dediler. Uber taksi var ya. Uber taksi çağır dediler. Uber taksiye baktım. 30 euro tutuyor. Geldim buraya işte 2 euro mu ne verdim işte bu bileti aldım. Şimdi metroyu bekliyorum. Lan burada birisi mi var? Ha. Ulan ben de mi bilsem ya? Oğlum hangisi gidecek bilmiyorum ya. Of. Ulan bu acaba doğru tren mi ya? Benden başka da kimse bilmiyor ki.